Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle iPad A16'yı konuşacağız. 2026 ve 2027 yılında. Yani 2026'nın sonlarına doğru gelirken arkadaşlar ve iPad 12'nin gelme vakti gelmişken iPad 11 yani iPad A16 alınır mı? Bunu sizinle konuşacağız. Önemli bir konu arkadaşlar. Biliyorum giriş seviyesi bir iPad ve herkes gerçekten Apple kullanmak istiyor. O kaliteyi hissetmek istiyor. Uzun yıllar güncelleme desteği vesaire birçok geçerli neden var gerçekten. Bu aşamada öncelikle size en ucuz nerede satın alabileceğiniz tablet üzerinde konuşmadan önce bir fiyatını vermek istiyorum arkadaşlar. Nereden güvenilir ve en ucuz şekilde satın alınabileceğine dair buradan gönül rahatlığıyla alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, dilerseniz tableti konuşalım. Bir sonraki nesil iPad 12'nin çıkmasına çok az bir zaman var. Aynı şekilde iPad mini 8'in de çıkmasına az bir zaman var arkadaşlar. 2026'nın sonlarına doğru veya 2027'nin başlarında kesinlikle bu iki cihazın çıkmasını bekliyorum. Gene giriş seviyesi bir cihaz olacak arkadaşlar. Yani iPad 10. nesil de vardı. Sonra 11 geldi. Değişen bir şey olmayacak. Yine 1-2 lira belki fazla olur veya olmaz. Ama kesinlikle iPad 11'den daha iyi olacağı malumdur. Çünkü iPad 11'in arkadaşlar ekranı gerçekten kötü. Evet, zamanında iyiydi. iOS 18'de vesaire gerçekten performanslı bir tabletti ama 18 sayesinde var olan kusurlarını görmezden gelmiştik ama kesinlikle iOS 26 ile beraber artık bütün kusurları göze batıyor açıkçası. Çünkü iOS 26 biraz ağır bir güncelleme arkadaşlar. Gerçekten o ağırlığı hissedebiliyorsunuz. Tabii ki kasma donma yok kesinlikle iPad cihazlarında. Özellikle tabletlerde arkadaşlar. Telefon için konuşamam. Telefonlar ısınır biliyorsunuz. Hacim olarak ısıyı dağıtamazlar ama tabletler hacim olarak ısıyı güzelce dağıttığı için arkadaşlar. Özellikle iPad tabletlerde kasma, donma vesaire yok. Ama ekranı tam lamine değil. Yani kaliteli bir ekranı yok açıkçası. Tamam, bu kadar konuştum. Bunun yerine ne bize öneriyorsun? Yani 19.000 TL ne öneriyorsun? Onu da sol üstte bırakıyorum arkadaşlar. Xiaomi Pad Mini'yi öneriyorum size. En azından 120 FPS bir deneyim yaşarsınız ve boyut olarak kompakt olduğu için her yere taşıyabilirsiniz. Özellikle oyun için Xiaomi Pad Mini'yi öneriyorum 19.000 TL. Tabii bu videonun devamında bizi ne karşılıyor? iPad A16'nın kutu açılışını yapacağız. Hep beraber bakalım kutudan neler çıkıyor, nasılmış tablet, özellikle PUBG Mobile'da kaç FPS veriyor vesaire. Detaylı ve güzel bir video olacak arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamada Google Play Store linki var. Ona tıkladığınız zaman benim kendi geliştirdiğim uygulamalar var. Yaklaşık 8 tane. Bunlardan herhangi bir tanesi hoşunuza gittiyse kesinlikle indirip bana destek olabilirsiniz. Hepsi ücretsiz. Evet, like'larınızı atıp abone olduysanız sizi videoya paslıyorum. Bay bay. Gerçekten çok güzel bir videoyla beraberiz. Karşınızda iPad A16 yani 11. nesil 128 GB depolama alanıyla ve 6 GB RAM ile birlikte karşınızda en ucuz iPad cihazı. Bu videoda neler göreceksiniz? iPad A16'nın kutu açılışını, özelliklerini, sözü uzatmadan hızlıca kutu açılışına geçelim. Nice. Şöyle hemen hızlıca burayı da açalım. Nice. Tabletimi açıyorum. Süper. Renk tahmininde bulunun diyeceğim ama büyük ihtimalle rengi tahmin ettiniz. Şöyle tabletimi alıyorum. Şu kareli yapıyı gerçekten çok beğeniyorum. Güzel. Mavi rengini aldık arkadaşlar. Mavi, biliyorsunuz ki geçen mavi alacaktık. Tek bir tane kalmıştı sarı rengi. Mecburi sarı rengini kullandık ama o da güzeldi. Ama mavi ayrı bir hava katıyor ya. Mavi insanın içini açıyor be. Böyle burayı da açalım. Hakikaten çok iyi renk ya. Gerçekten çok iyi renk. Bak, abartısı söylüyorum. Harika duruyor arkadaşlar. Çok güzel bir kareli yapısı var. Daha önce iPad Pro kullandım. Çok inceydi. Kağıt gibiydi resmen iPad Pro. Tabii çoğu kişiye göre o daha güzel ama ben böyle kareli yapıları daha çok seviyorum açıkçası. Şimdi de dilerseniz kutudan başka ne çıkıyor? Örneğin şarj adaptörü çıkıyor mu? Şarj kablosu çıkıyor mu? Bunları hızlıca bakalım. Cihazın kurulumuna geçmeden önce şöyle bazı belgeler bizi karşılıyor. Önemli değil. İçinde sticker falan olduğunu sanmıyorum açıkçası. Geçen sefer de çıkmamıştı. Evet, stickerlar yok. Klasik bazı kağıtlar, bilgilendirici metinler diye şunu böyle kenara bıraktım hızlıca. Burada bizi Type-C kablosu yani Type-C to Type-C, her iki tarafı da Type-C olan bir kablo bizi karşılıyor. Maalesef ki bunun içinde adaptör yok. Onun için eğer ki alacaksanız bir tane adaptör bulundurmanız gerek ve Type-C girişli olması lazım. Okey. Bu şekilde daha fazla bir şey çıkmıyor. Dilerseniz hızlıca tabletimize geçelim. Özelliklerini saymaya başlayalım. Maalesef cihazımız yeni olduğu için iOS 26 ile beraber gelmiş bulunuyor. Arayüzden anlaşılacağı üzere. Gerçekten ben bu iOS 26 arayüzünü hiç beğenmedim. Öncelikle fiyat konusuna değinmek istiyorum. Zaten sol üstte fiyatı bırakmıştım. Ben yaklaşık 20.5K'ya aldım ama şu anda 19K'ya bulabilirsiniz. Bu video yayınlandığı tarih itibariyle bu tabletimiz ekran kısmı 11 inç. Yani PUBG için gayet ideal bir ekran. 11 inç veya 8 inç idealdir PUBG için. Bunu deneyimledim yani. Hem iPad mini 7'de oynadım daha küçük ekranda hem de büyük ekranda iPad Pro M4, iPad Pro M5 ve daha eskiden gene iPad A16. Bunlar hepsi 11 inçti ve hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadım. Hem kontrol hem joystick hem jiroskop hassasiyetlerim vesaire hepsi yerli
yerindeydi açıkçası. Ayrıca sol alttan abone olursanız düzenli olarak hassasiyet ve kontrol videoları paylaşıyorum diyerek hemen ekran çözünürlüğüne değinmek istiyorum. Ekran çözünürlüğümüz 2360 1640 piksel ve 264 ppi piksel yoğunluğu var. Tabii ki LCD bir panelle geliyor. Çünkü en ucuzu iPad M4 ve M5 gibi OLED bir ekranla gelmesi söz konusu değil. Tabii parmak izi tutmaz kaplaması var. HDR10 desteği destek. Ayrıca 500 nit parlaklık var ve tabii ki ekranımız 60 Hz maalesef ki. Dilerseniz hızlıca RAM'e gelelim. Apple markalı tüm cihazlarda RAM çok fazla önemli değildir ama yine de söylemek istiyorum. 6 GB RAM ile geliyor. Depolamamız en düşük depolama birimi olarak 128 GB ile geliyor. Bunun 256 GB versiyonu da var. 512 de var. Ama bu tabii ki fiyatları artıyor diye söyleyebiliriz. İşlemcimiz A16 var. Apple A16 Bionic işlemci. Kamera konusuna değinmeyeceğim. Apple gerçekten kameraları tablet olsun, telefon olsun hiçbir şekilde ödün vermiyor. Güzel kameraları var. Yani 4K 60 FPS arka kamera, ön kamera 1080p 60 FPS gibi yüksek rakamlar var. Bu tabletimiz Wi-Fi 6 ile geliyor ve Bluetooth versiyonumuz 5.3 gayet ideal ve güzel değerler. Ayrıca Type-C bölümünden dışarıya sorunsuz bir şekilde video ve sesi HDMI ile dışarı verebilirsiniz. Keza benim yaptığım gibi Elgato Capture kartımla bir HDMI kablosuyla yakalayıp sorunsuz bir şekilde 4K 60 Hz'e kadar görüntü verebiliyorum dışarı. Gerçekten sırf bu yüzden yayıncıların tüm Apple'ın herhangi bir tane cihazını kullanıyor olabilir ama Android tarafı bunu görmüyor nedense açıkçası. Pil kapasitesine gelelim. Hızlı uzatmadan pil kapasitemiz 7699 mAh. Pilimiz iyi. Gene pil testleri yaparız. Batarya testleri yaparız. Ayrıca jiroskop var. Jiroskopsuz cihaz almıyorum biliyorsunuz. Çünkü ben gerçekten hem içerik üretiyorum hem profesyonel bir şekilde oyun oynuyorum. Yani jiroskopumuz var. Ağırlık kısmına değinelim isterseniz. Ağırlık 477 gram bir ağırlığı var. Tabletimizin özellikleri bu şekilde. Buraya kadar izleyip gelmişseniz sol altta kesinlikle abone olun ve yorumlarda buluşalım. Mutlaka cihaz hakkında bir yorumunuzu bekliyorum. Sizi videoyla baş başa bırakayım. İyi seyirler. Sağlı solu, sağlı solu, kapı arkası. Watch out! Oh my god.
Watch out! Help! Please recall me. Help! Marked a location. Oy. Tamamdır. Oy. Tamam. Ya şimdi bu arkada bir tane gıcık vardı, o da bize ateş etmesin. Senin bayan.
Sen arabaya bin git. Tepe gelecek çünkü. Help! Watch out! Tamam aşağıdaki kaldı. Onu da vur. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi beni tutmam lazım. Cici.